Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz diyetisyen Sevda Varol. Hoş geldiniz Sevda Hanım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun, Güzel. çok teşekkürler. İlk soruyla başlıyorum. Çocuklarda kilo yaygın mı? Çocuklarda kilo salgın hastalık olacak kadar prevalansı yüksek. Yetişkinlere yaklaştı. 10 yıl önce yapılan çalışmalara göre bile 10 çocuktan biri obez, 3'ü hafif kiloluydu. Şu an bu oranın çok daha fazla olduğunu düşünüyoruz, tahmin ediyoruz. Peki çocuklar da yetişkinler gibi diyet yapabilir mi? Evet, aslında diyet dediğimiz şey bir tür sağlıklı beslenme programı olduğu için çocuklarda tabii beslenme programı diyet biraz daha farklı oluyor ama kesinlikle zaten belli bir kilonun üstündeyse çocuğun sağlıklı beslenme programına yönlendirilmesi gerekiyor. Hatta yine son yapılan çalışmalar gösteriyor ki metabolik sendrom dediğimiz bu kalp damar rahatsızlıkları, iç organların yağlanması, tansiyon hastalığı 10 yaşa kadar düşmüş durumda. Yani Evet. sadece kilodan kaynaklı bu çocukların böyle sağlık problemleri var ve ömürleri ya da yaşam kaliteleri çok ilerleyen zamanda kötü etkilenecek. Şimdiden yani bu yaşta düzeltilirse de hayatına çok daha farklı bir şekilde devam edebilecek. Bu anlamda kesinlikle beslenme programı öneriyoruz. Evet. Peki bizi izleyenler merak ediyordu. Biz çocuklarımızda kilo olduğunu nasıl anlarız ya da kilolu olduğunu nasıl anlarız? Burada yetişkinlerden farklı bir şey kullanıyoruz. Bir percentile eğrisi var. Bunu çok rahat Google'a girip kız veya erkek çocuk olmasına göre örnek veriyorum 10 yaşında bir kız çocuğu için bakıyoruz. Kız çocuğu percentile eğrisi diyoruz ve orada 10 yaşındaki çocuğumuzun eğrisini buluyoruz. %15'ten aşağıysa çok zayıf, bu da sağlıklı değil. %75'in üstündeyse yani 15 ile 75 eğrisinin yukarısındaysa, aşağısındaysa burada bir sağlıksızlık var diyoruz. 75, 85, 95 hatta yukarıya giden durumlarda çocuğumuz artık kiloludur diyoruz. 75'in üzerinde kilolu diyebiliriz. 75'in üstünde kilolu diyebiliriz. Görsel olarak bir şey ifade edebilir mi bizim için? Şimdi Ya da çocukların herhangi bir hareket bozukluğu bize bir ipucu verebilir mi? Şimdi tabii zaten şöyle de diyebiliriz. Çocuk percentile eğrisinde 15 ile 75 arasındadır ama göbek bölgesi dediğimiz bel çevresinde aşırı bir yağlanma vardır. Aslında bu da metabolik sendrom dediğimiz bu hastalıklara yol açabilir ya da bu da kendi başına endomorfik obezite dediğimiz bir tanım olabilir. Tabii ki eğer böyle bir şeyden şüpheleniyorsa burada mezur ölçüsü de kullanabilir. Yine bir uzmana, bir çocuk doktoruna gidebilir. Oradan yardım alabilir. Bir de tabii ki yani artık bariz kilolu olan çocuklarımız var. Hareket kısıtlılığına gidebilecek kadar olan durumlar var. Orada zaten direkt hani bir uzmanla mutlaka tavsiye alınması gerekiyor. Peki ebeveynlerin çocukların beslenmesindeki rolü nasıldır? Nasıl olmalı? Yine şimdi yapılan araştırmalar gösteriyor ki ebeveynlerden bir tanesi kiloluysa çocukların %40'ı, ikisi kiloluysa çocukların %80'i kilolu oluyor. Yani aslında anne baba kiloluysa en büyük rol model karşılarında o olduğu için çocuklar dolayısıyla kilolu oluyor. Çok büyük bir katkı var. Bir kere yemeği hazırlayamıyor, çocuk alışverişe gidemiyor, bunun tercihini kendi başına yapamıyor. Burada ebeveynin kendi sağlığından başlayarak bilinçli olması çocuğun bütün hayatı boyunca etkileyebilecek bir tabloya dönüşüyor. O yüzden tabii ki ebeveynlerin çok büyük bir rolü var bu durumda. Ebeveynlerin alışkanlıkları çocuğa aktarılıyor diyebilir miyiz? %100. Ya da onların alışkanlıkları çocuğa yansıyor diyebiliriz herhalde. %100 diyebiliriz. Şöyle şeyler oluyor. Ben yine çocuklarla da biraz danışanlarımın yani %40'ı %50 çocukları oluşturuyor. Şimdi şöyle şeyler oluyor. Mesela çocuğa beslenme programı veriyorsun ama anne baba tamam bambaşka besleniyor ve çocuğa ayrı bir yemek yapıyor ama çocuk işte sağlıklı bir brokoli haşlamış, havuç haşlamış, biraz köfte yiyor ama anne baba orada hamur işi yiyor. Bu sefer çocuk Peki diyor ki öyle danışanlarınız oldu mu? Hem anne babaya diyet verdiniz hem çocuğa diyet verdiniz. Çünkü anne babanın alışkanlığını değiştirmek gerçekten bu konuda çok önemli diye düşünüyorum. evet, burada zaten çocuklarda biraz daha yetişkinlerden farklı bir şekilde çalışıyoruz. Çünkü çocuklar daha hassas bir grup olduğu için burada ayrı bir özen gerekiyor. Onu anlamak, onunla böyle hani aslında bunu bir oyun haline getirmek, bir eğitim haline getirmek çok
yani çocukluk beslenmesinin en temelindeki unsur olarak yer alıyor. Bu eğitimlere ya da bu oyunlara anne babayı çağırıyoruz eğer burada ciddi bir sıkıntı varsa. Hatta şöyle danışanlar oluyor. Yani çocuğu bir saniye bir bırakalım, önce bir anne ve babayı Değil mi? tedavi edelim. Sonra artık zaten çocuk kendiliğinden, belli ki çocukla ilgili problem yok. O evle ilgili, o mutfakla ilgili problem var. Önce o mutfağı ve ebeveyni tedavi edip sonra çocuğa Doğrusu. geçiyoruz. Yani saat gece 10'da koca bir tabak çerez iniyorsa muhtemelen. Ya da dolabı çocuk da- açıyorsa cipsler, çikolatalar falan varsa, yani çocuk da, ben de olsa Aynen. yerim. Çocuk zaten haydi haydi yiyor. Evet, hep yüksek kilolardan bahsettik ama düşük kiloların sağlık üzerine etkileri nelerdir? Aslında malnutrisyon sanılanın aksine yüksek kilodan daha fazla yaygın. Özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde çocuk malnutrisyonu çok çok yaygın. Bu durum da yine gelişim bozuklukları, yaşıtlarından geride kalma gelişimde, mental olarak eğitim öğretim hayatında algılayamama ve yine başarısız olma, hatta belki yine bütün hayatı boyunca etkileyebilecek bir gelişim bozukluğuna yol açabiliyor. Malnutrisyon, yani düşük kilo da yine yüksek kilo kadar çocuklarda tehlike. Yani bir yetişkin için çok düşük kilo belli bir kaş eksinin altına değilse çok mühim olmayabiliyor. Yine evet sağlıksız, ama çocukta çok ciddi bir problem oluyor. O yüzden yine bu percentile eğrisi, anlattığım percentile eğrisinde 15'in altında kalanlar mutlaka yine bir doktora ve diyetisyene, uzmana danışması gerekiyor bu durumla ilgili. Peki çocuklarda beslenmenin temeli nasıl olmalıdır? Çocuklarda beslenmenin temeli bir kere çok dengeli. Yani gelişim çağında oldukları için 7 besin, ana besin öğümüzün 7'sini de alıyor olması gerekiyor. Çocukların daha sık beslenmesi gerekiyor yetişkinlere göre. Yani bir yetişkin bir sabah kahvaltısı, bir akşam yemeği yaparak hayatına devam edebilir, ama çocuklarda öyle değil. Ara öğünler, ana öğünler mutlaka yine gelişim çağında olduğu için kahvaltı, öğle yemeği, ara öğün, akşam yemeği, ara öğün gibi devam etmesi gerekiyor. Çocuklarda kendi yumruk ölçüleri kullanılması gerekiyor. Yine ebeveynlerde çok fazla yapılan yanlışlardan biri, özellikle malnutrisyonu zayıf çocuklarda çok fazla tabağa öğün konuluyor ya da işte pilav koyuyor. Mesela kendi ölçüsüne göre, yetişkin ölçüsüne göre koyuyor. İster kilolu ister zayıf olsun, çocuğun kendi parmak ya da yumruk ölçülerini kullanması gerekiyor. Bunun belki yine eğitim verilebilir. Onun dışında bence çocukların günümüzde en çok kilo almasının nedeni, biz sokakta büyüdük. Herhalde belki son nesiliz sokakta büyüyen. Çok sedanter olmaları. Hatta şöyle bir durum gelişiyor. Şimdi çocuk kilo alıyor, kilo aldıkça zorbalığa uğruyor. Zorbalığa uğradığı için de daha içine kapanıyor ve daha yaşıtlarıyla daha çekingen bir hayat, daha da bilgisayar kopuyor, sosyal başında, hayattan. daha da Evet. kopuyor ve böyle bir kısır döngü. Kopuyor, hareketsiz kalıyor, kilo alıyor, zorbalığa uğruyor, tekrar böyle bir döngüye giriyor. Burada çocuklara en büyük tavsiyem, eğer çocuklarında bir asosyallik, bir içe kapanıklık, bunu bazen çünkü hatta en son ebeveynleriyle konuşabiliyorlar. Böyle bir durum da eğer ebeveyn gözlemlediyse çocukta, hemen bir takım oyununa, işte futbol olabilir, basketbol olabilir, yüzme takımı olabilir, ne bileyim, su sporu yapacağı başka bir şey, neyse çocuğun yatkın olduğu, Herhangi bir sevdiği. sosyal aktivite değildir. Herhangi bir sosyal aktivite, belki başta zorla mutlaka götürülmesi gerekiyor. Çünkü bir birliğin içerisinde olduğunu, hani bir takımın içerisinde olduğunu, yalnız olmadığını bilmek o çocuk için çok iyi oluyor. Bir de orada tabii hareket ediyor, daha sosyalleşebiliyor. O da yine kilo vermesine yardımcı oluyor. Bir soru soracağım size ama izleyenlerimiz kesinlikle söylediklerinize uyacaklardır, öyle düşünüyorum ben. Herkeste çocuk var ve okul çağı çocuğu var. Besleme çantası hazırlıyorlar. Evet. Bir çocuğun besleme çantasında en ideal düzey ne olmalıdır? Beslenme çantasında bir kere yine yetişkinler gibi düşünmememiz gerekiyor. Bir karbonhidrat grubu mutlaka olması gerekiyor. Çünkü zihinsel bir aktivite, yani bir şey öğreniyor ve sürekli o zihnini kullanıyor. Ve de bir de gelişim çağında olduğu için işte biraz ne olabilir? Yine çocuğun kendi yumruk ölçüsünü kullanacağız. Yumruğu kadar ekmek, yumruğu kadar biraz pilav, yumruğu kadar makarna olabilir. 2 yumruğu kadar, yani çocuğun kendi 2 yumruğu kadar evde pişen bir sebze, İşte bir kuru baklagil, bir et ya da tavuk ya da balık olabilir ikinci kısım. Sonra ara öğün için mutlaka meyve konulması gerekiyor ve kapalı süt, ayran, kefir, böyle bir şey konulabilir. Ve yine ana yemeğin yanına yoğurt ya da yediği yeşillikler varsa, domates, salatalık, biber, mevsimde yeşillikler varsa, böyle hani daha çeşitli, az ama çeşitli. Yine dediğim gibi çok yapılan İçinde yanlışlar, her şeyin olduğu. her şeyin olması gerekiyor. Yani çocuğun yumruğunuza göre kullanın, bırakın az yesin.
başta böyle beslensin. Ama ara öğünlerle işte meyvesiyle, sütüyle, ayranıyla, bir kuru yemişiyle, belki işte kuru üzümü, kuru meyvesiyle böyle hani devam etsin. 2-3 saat sonra bir ara öğün yapsın. Başta az gelebilir çocuğa ama yine yapılan yanlışlardan biri dediğim gibi yetişkin ölçüsüyle onu hazırlamak ve az çeşit koymak. Hayır, mümkün olduğunca çok çeşit oluşturmak ama az ölçüyle koymak gerekiyor. Peki kilolu çocukları olan ebeveynlere neler önerirsiniz? Kilolu çocukları olan ebeveynler önce kendilerini bir sorgulamalarını, yani önce kendi beslenmelerini ve genetiklerini düşünmeleri gerektiğini. Eğer şöyle diyorsa ebeveyn, ben çok sağlıklı besleniyorum, evimde de sağlıklı şeyler var. O zaman okulda ne yiyor sorgulaması gerekiyor. Çünkü maalesef bazı kurumlarda gerçekten işte çok böyle sağlıksız işte ara öğünler, kekler, pastalar, börekler, sabah böyle işte pişiler, nutellalar falan böyle kurum bunu veriyor olabilir. O zaman belki daha kurumla bu şekilde konuşabilip ya da evden bir beslenme çantası kurumla ilişkisini beslenme olarak kesebilir. Daha yüksek çağlarda yani adolesan dediğimiz daha okul çağından biraz daha ergenlik çağına geçtiğimizde yine ebeveyn kendi evinde sağlıklı beslendiğini düşünüyorsa o zaman arkadaşlarıyla olan ilişkisine, sosyal ilişkisine bakabilir. Yani çocuk her sosyalleşmek istediğinde bir fast food yemeye gidiyorsa ve sürekli bunu alışkanlık haline getirdiyse belki burada değişiklikler yapılabilir. Burada tabii sağlıklı beslenmeye yönlendirmek ve özendirmek yatıyor aslında ebeveynin en büyük görevi bu. Çok teşekkürler Ben değerli teşekkür bilgileriniz için. ederim. Sağlık. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz diyetisyen Sevda Varol ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.